Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu sulamak ve sulamakla birlikte yapılabilen hatalardan bahsetmek istiyorum. Bugünkü anlattıklarımı bütün saksıda olan çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Ama en önemlisi bonsailarda bir de palmatumlarda uygulamanız çok önemli. Çünkü bu ikisi de sulama hatasını affetmiyor. Özellikle yani palmatumlar şimdi hiç böyle sulama hatasına gelmiyor. Bir iki kere sulama hatası oldu muydu? Bir şey olmuyor arkadaşlar, ama sürekli sulama hatası oldu muydu? Bu ağaçlar bir mantar hastalığına yakalanıyorlar ve dalları siyahlıyor eee, ve dallarını öldürüyor ve bütün ağacınızı kaybedebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bu iki ağacı göstereceğim. Ben tatile gittim. Ağaçlarımı benim oğlan suladı ve sulama hatası oldu. Onun için de bu videoyu yapıyorum yani. Çünkü fark ettim ki başkası suladı mıydı, sulama hatası oluyor. Şimdi ilk ağacımıza bakalım. Orangela çok güzel bir ağaç. Böyle dalları böyle çok böyle aşağı sarkan bir ağaç. Müthiş güzel arkadaşlar. Müthiş güzel. Sonbahar rengi var. İnanılmaz yani, bilmiyorum. Kamerada da böyle çıkıyor mu? Çok sağlıklı. Ama bunu da yani benim oğlan suladı. Yanındaki ağaçta da sulama hatası var arkadaşlar. Sonbahar rengini almadan kuruyor. Bakın. Ve yaprakları böyle dökülüyor arkadaşlar, rengini almadan. Şurada da gösterebilirim. Bir dokunuşta yani gidiyor. Yani hata nerede? Şimdi sağlıklı ağaca bakalım. Sağlıklı ağacımız diyelim yüksekliği 20 santim. Böylesine de saksımızın büyüklüğü de diyelim 20 santim. Hasta ağacımız 15 santim. Böylesine de, dur yanlış tuttum. Böylesine de 30 santim. Yani bunun hastanın saksısı çok büyük. Burada gördüğünüz gibi un serptim. Tam bu kısımda, yani bu üç kısımda kökleri var. Bu kısımda daha kökü yok. Bu sene yine zitilledim. Yani sulandı mıydı? Bu kısımdan kuruyor. Bu kısmı şu kısım, kök olmayan kısım yaş kalıyor. Dediğim gibi bu ağaçlar onu sevmediği için yani yaş kalmayı hastalanıyor arkadaşlar. Yani benim oğlan bunu bilmediği için hepsini aynı sulamış ve suladı mıydı da yaş kaldığı için ağaç yani böyle bir sonuca geldik. Bu ağaçta da her tarafında kök var, cilleri var yani. Hatta seneye bir toprak değişimi olmalı ama hafif büyük bir saksıya, hatta aynı saksıya bile geri koyabilirim yani. Gördüğünüz gibi her tarafında. Şimdi kalınlığına bakalım. Aynı kalınlıktalar. Ben bunu böyle yukarı doğru bağladım. Telledim yani. Yüksek bir ağaç aşağı doğru aksın diye. Bunu sonradan telledim. Hatta daha teli var. Kışın çıkaracağım. Yani ağaçlar aynı büyüklükte ama değişik yani saksılarda. Yani saksı nadir küçük olursa, nadir çabuk kuruyabilirse o kadar yani sağlıklı bir ağacınız oluyor. Bununkini işte bu sene değiştirdim. Toprağını değiştirdim ama tatile gittiğim için yanlış sulama. Yani nadir saksınız büyük olur, nadir geç kurursa o kadar hata oluyor. Şimdi buraya da geçelim. Buna çok üzüldüm. Bu bir tane zayin. İnşallah yani şu ince dallarına bir şey olmamıştır. Burada da sulama hatası. Geri sulama hatasına bakalım. Arkadaşlar saksı çok güzel ama bu ağaca göre çok büyük. Görüyorsunuz benim toprağım akadağmayla karışık bir toprak.
ve saksı çok büyük. Ve ben tatilden geldiğimde ağaçları kontrol ettiğimde fark ettim ki böyle bir kısımda, böyle 3 barnak büyüklüğünde bir kısmı sulamayı unutmuş. Yani bunları da benim oğlan suladı. Bu da bir tane zaygın. Yani ben zaygınları çok seviyorum. Onun için bayağı zaygınım var. Bu zaygında de görüyorsunuz suladı. Hatası yok. Yaprakları yavaş yavaş sonbahar rengini alıyor. Daha almamış. Şimdi size göstereyim nasıl bir ağaç nasıl sulanır. Şimdi normalde, yani bugün video için suluyorum. Ben bu ağacı sulamazdım. Görüyorsunuz şurada böyle açık renkler var. Ama şuraları daha koyu olduğu için aslında bu ağaç bugün su istemez. Ama yarın akşama doğru mutlaka sulanması gerekir. Ama bugün sulamazdım, ama bu video için suluyorum. Yani benim oğlan böyle sulamış arkadaşlar bu ağacı. Yani öbürünü, o hasta olanı. Şunu yani böyle sulamış arkadaşlar. Bakın böyle sulamış. Bu kısmı unutmuş. Ama bonsai öyle sulanmaz. Her yerini sulayacaksınız arkadaşlar. Her yerini. Bir de neye dikkat edeceksiniz? Mutlaka su alttan çıkana kadar sulayacaksınız. Bakayım çıkıyor mu? Gördüğünüz gibi sular çıkıyor. Sonra diyelim ki bu masa, hepsini suluyorum. Bütün hepsini. Geri buraya geldi miydi? İkinci dönüşte emin olmak için bir daha suluyorum. Alttan su çıkana kadar sulanmalı. Görüyorsunuz bayağı suyu da çıktı. Şimdi size şu ağacı göstereyim. Bu ağacı biz bayramda görümceme hediye etmiştik. Moonrise. Ben yani bu türü çok seviyorum, bu Moonrise'ın. Bunların yaprakları hiçbirine benzemiyor. Bu çok güzel bir ağaç. İşte bayramda biz bu ağacı görümcemize hediye ettik. Bana dedi ki, Dilek dedi, ben dedi bunu sevmiyorum, yani gerçekten de çok çirkin duruyor. Güzel bir saksıya ditileceğim. Benim sakın yapma. Ben sana toprak vereyim. Benim özel bir toprak karamım var. Ona yani toprağı kardım. Dedim geleyim ya, yok yok dedi, ben yaparım dedi. İyi dedim, tamam. Ağacı stilledim dedi. Çok güzel oldu dedi. Çok yakıştı dedi. İnanın arkadaşlar, bu küçücük ağaca bundan büyük, yani bu onun içine sığacak büyüklükte bir saksıya stillemişti yani bunu. Bir gün aradı bana, dedi ki, Dilek dedi, ağacım hiç iyi durmuyor. İyi dedim, az sula. Bir daha aradı dedi, ağaç hastalandı. Bir daha aradı, ağaç ölüyor dedi. Dedim gideyim bakayım şu ağaca. Baktım ki ağacın durumu çok kötü. Ben ağacı aldım geldim. Tam yazın ortasında. Ne yapayım şimdi ben bu ağacı? Çıkarmak da istemedim saksıdan. Yavaşça çıkarttım. Hiç kök kısmına ellemedim arkadaşlar. Ve bu saksıya koydum. Saksıya koyunca arkadaşlar, yani daha küçük bir saksı olmalıydı ama o topraklarından oynamak istemedim yani. Oynarken bir e, şeyini, kökten bir şeyini kırarım ederim zaten hasta diye. Bunun içine koydum. Büyük olduğunu bile bile. Bu ağacı gölge bir yere koydum. Gölgeye koydum. Gübreyi falan üstünden aldım. Hiçbir şekilde hasta ağaca gübre verilmez. Gübreyi aldım. Gölgeye koydum. Başka bir ağacın gölgesini. Eğer yazın, burada yazın da yağmur yağabiliyor. Yani yağmur yağdığında yağmur yağmayan bir yere aldım. Sularken kaldırdım, baktım. Kilosuna, yani su istiyorum o diye. Bunları çok seviyor palmatumlar. Parmağımdan kontrol ettim yaşlılığını. Ona göre suladım. Onun için biz bonsai'cıların hiçbir zaman temiz parmaklarımız yok, yani olmuyor. Böyle oceli müceli zaten sevmem de.
Ve ağacın gölgesinde bu türlerle, yani bir iki tane bu türlerle bu ağacı böyle gölgelendim. Bu taraftan da bir tane koydum. Yani böyle funkiyelerle, hosta diyorlar bunlara, bilmiyorum Türkçe'de hosta mı deniyor, funkiye mi deniyor, onu bilmiyorum. Böyle bu kısmını da geri bir daha gölgelendirdim. Bir ağacın gölgesinde, yağmur yağdığında başka yere aldım ve ağacı, yani güneşten, sudan çok kontrollü suladım. İlk hafta hiç kurumadı arkadaşlar. Bir hafta boyunca. Eğer sizin bir tane bonsai'niz var, 26 derecede 3 günde kurumuyorsa o ağaç hastalanıyor demektir. Şimdilik ve saksısı büyük demektir. Böyle oluyor. O hastalık damarların içine giriyor arkadaşlar ve damarları böyle içten kapatıyor. Burada böyle siyah oluşuyor. Kesti miydi? İçinde siyah, içi siyah oluyor. O zamanlar o mantar hastalığıdır. E, O kullandığınız hacetlerini dezenfekte etmeniz gerekiyor ve o ağacı öbür ağaçlarınızdan biraz uzağa alın. Çünkü bulaşabiliyor. Dikkatli şey etmeniz lazım. Öyle bir hastalık oldu muydu? Sürekli, yani yaş kalmadan ve dallarını şey ederek öldürüyor yani. Onun için sulamak bonsai'da ve özellikle bu palmatumlarda çok çok önemli. Şöyle yapayım, bir bakayım. Aslında bu da güzel. Bu biraz böyle dikine büyüyor. Böyle. Dikkatli sulayın ağaçlarınızı. Biraz saksısı daha küçük oldu muydu, daha az hastalanma riski oluyor. Onu göz önüne alarak ağaçlarınıza, yani daha sağlıklı ağaçlarınız olur. Her yerini sulayın. Sulama hatalı. Saygınımı da göstereyim. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.